Horabox'tan herkese merhaba. Bugün değişik bir incelemeyle karşınızda olacağız. Sevgili arkadaşım Volkan Demirkuşak burada bizlerle beraber. Kendisi Otomotor Sports dergisinin genel yayın yönetmeni ve bizim Horabox Insight grubunda hem kurucu hem de en saygıdeğer üyelerinden biri. Volkancığım hoş geldin. Hoş bulduk. Sabahtan beri birlikteyiz. Çok güzel bir gün geçiriyoruz. Önce sabah ben seni ağırladım. Şimdi sen beni otomobilde ağırlıyorsun gibi oldu. Evet, senin yeni programa da başladık. Hayırlısıyla inşallah çok başarılı olacak o da. İnşallah, inşallah. İlk konuğum da bugün Serdar oldu. Yani dostlardan gidiyoruz. Evet. Şimdi Horabox'ta biliyorsun biz aslında hani saatlerle ilgili bugün de taktık saatlerimizi. Volkan'da Panerai, ben de Richard öyle gidiyoruz. Jaguar'ın F-Pace modelini aldık. Kısa bir sürüş yapacağız. Araba hakkında sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Önce sen başla istersen Volkan, biraz teknik bilgi verirsen bize araç hakkında. Aynen. İnsanları çok sıkmadan otomobille ilgili ufak bilgiler veririm. Aynen. Şimdi bu kompakt SUV sınıfı diye bizim tabir ettiğimiz ama daha çok şehirlerde kullanılan, eskiden Jeep diye tabir edilen ama Jeep'in bir marka olduğunu hatırlatırım. Evet, öncelikle bunu hatırlatalım. Ama adı öyle oturmuş. Ama oturdu yani kot pantolon gibi. Ama bu bir kompakt SUV, yani çok fonksiyonel bir şehir otomobili. Jaguar'ın da bence kendini ispat ettiği en önemli otomobil Serdar. Çünkü Jaguar geçmişte sıkıntılı günler yaşadı. Ford seremonisinin, Ford tarihinin üzerinden attıktan sonra kendine yeni motorlar geliştirmeye başladı. Tata'nın vermiş olduğu finans gücüyle birlikte de özellikle Land Rover'ın DNA'sı, kabiliyetleri, marka kimliği ve Jaguar'ın o tasarım ruhu birleşti ve önümüzde ete kemiğe bürünmüş çok şık bir F-Pace ortaya çıktı. Bana sorarsan bu otomobil bu sınıfın en şık tasarımlarından bir tanesi. Ki o sınıf da bayağı iddialı bir sınıf yani rekabetin en önemli olduğu sınıf değil mi? BMW'nin X3'ü, Audi Q5, Mercedes'in yani Porsche Macan, daha birazcık daha fiyatı düşmek istersen Volkswagen Tiguan'dan Nissan Qashqai'ye kadar fiyat anlamında tabii rekabet edilemez ama sınıf karman çorman, her keseye uygun bir otomobil var. Ama tabii dediğim gibi bizim sınıfımızda Türkiye'de maalesef demokrasinin kılıcı gibi başımızda MTV, ÖTV var. Her gün bir zamdan bahsediliyor. Kullandığımız otomobilin fiyatından ben önce bahsedeyim Serdar ki ne ile karşı karşıya olduğumuzu bir duyun. 400.000 TL civarında başlıyor. Test aracımız ortalama 450.000 TL civarındadır. Bu sınıflar için artık maalesef normal diye tabir ettiğimiz bir fiyat. 2 litre dizel, 180 beygir gücünde bir motora sahip dizel otomatik olması da tabii ki avantaj. Artık manuel şanzımanlı bu sınıfta otomobil Serdar kimse almıyor. Kimse almıyor. Özellikle kadınlar mutlaka otomatik şanzıman istiyor ama ben hani bir öyle cinsiyet ayrımı yapmaksızın asla artık manuel kullanmayacağıma söz verdim. Çok sıkıldım. Hele İstanbul'da tabii yani kullanılacak gibi değil. Evet. Yoksa manuel çok zevkli bir şey. Bu otomobilde neler var onu söyleyeyim sana. Bana sorarsan şık bir iç mekan var. Multimedya konusunda kendini geliştirmiş bir marka var. Önümüzde bir 10 inçlik bir multimedya ekranı var. Bu multimedya ekranı dokunmatik. Ayrıca senin ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede, kabiliyette. Dokunmatik bu arada, her şeyi bağlıyorsun. Oradan fonksiyonellerini kullanabiliyorsun. Navigasyon var. Dışarıyı, içeriği gösteriyor. Önünde şık bir gösterge ekranı var. Otomobilin 3-4 farklı sürüş özelliğini seçebileceğin ve görebileceğin bir ekran. Sen onu beğendin galiba. Beğendim. Ben dünden beri kullanıyorum aracı. Özellikle o yan tarafta yani ayrı bir bölüm yapmışlar. Orada normalde kullanmadığın dönemde Jaguar logosu var. Gayet güzel bir tasarım olmuş ama çok fonksiyonlu. Yani orası istediğin işte aracın sürüş modlarını, menü üzerindeki bütün detayları hepsini, hatta navigasyonun da orada kısa küçük bir ekranını görüyorsun. Bence kullanışlı bir yer olmuş o. Kullanışlı ve şık. Bir de güzel şey var. Eğer gösterge ekranına dikkat edersen farklılıkları da görüyorsun. Kırmızı, mavi renk. Tabii sürüş moduna göre değişiyor. Bu şeydeki ışıklandırmalar falan da değişiyor. Yani insanı böyle görsel olarak çok tatmin ediyor. Benim zaten ilk dikkatimi çeken oydu. Araca bindiğimde kendimi böyle gelişmiş lüks bir aracın içinde hissettim. Koltukları çok konforlu, ayarları harika, ayna ayarları, 3 tane koltuk hafızası var. Tabii. Bir de yani direksiyon ayarı böyle istediğin şekle büründürebiliyorsun arabayı. Direksiyon biliyorsun, elektronik bir ayarı var, hemen orada istersen doğru sürüş pozisyonuna uygun hale sokabiliyorsun. Bence güzel bir direksiyonu var otomobilin. Şık ve kabiliyetli. Çok sert bir direksiyon değil bu otomobil. Şunu söyleyeyim sana, bu otomobilde atıyorum bir BMW'deki o sert
sürüş hissini isteyen bir kişi belki memnun olmayabilir. Daha konforlu bir otomobil istiyorsanız daha iyi bir alternatif bu Jaguar F-Pace. Şüphesiz gerçekten ben dünden beri en çok dikkatimi çeken ikinci şey de o. Hem virajlarda yol tutuşu olsun hem de süspansiyonun sana verdiği his olarak şehir içinde bence bundan daha konforlu bir sürüş yakalamak zor olsa gerek. Pozisyonumuz da güzel, şimdi yola hakimiz. Şu anda bak mesela bizim baş mesafesi, biz de kısa boylu insanlar sayılmayız. 1.80'imiz ortalama. Şu anda başımda güzel bir mesafe var, diz mesafesi var. Arkaya geçip oturduğun zaman koltukların eğimli olması bile çok avantajlı. Çünkü eğimli koltuk yapıyorsun, bu sayede daha arkada konforlu bir alanın oluyor. 3 kişi bile otomobilde çok rahatlıkla seyahat edebiliyorsun bu sayede. Evet, senin bir de dikkatini çeken bu ön konsolda kullanılan malzeme kalitesiydi. Aynen Serdar. Bakıyorsun bu segmentte bir arabada bu kokpit deriyle kaplanmış ki işte bu ahşap detaylarla birleştirilmiş. Bence zaten olması gereken bu Serdar. Çünkü yani verdiğin otomobile 450.000 TL karşılığında yani ben bir güzel şık bir deri koltuk veya atıyorum tercihime göre ahşap maun bir kaplama isteyebilirim ve bunlar zaten opsiyon listesinde var. Bence kapı işlerindeki kahverengi ve koltukların kahverengisi çok şık. Ben bu rengi seviyorum yani. Peki sen bu işi profesyonel olarak yapıyorsun, yani böyle bir dergi çıkartıyorsun, devamlı araçlarla iç içesin. Bu segmentte senin favorilerinden bir tanesi olur mu bu araç? Valla ilk 3'e girecek otomobillerden bir tanesi olur. Mesela ben sana nacizane fikrimi söyleyeyim. Ben Porsche Macan'ı çok başarılı buluyorum bu sınıfta. Yine bu platform kardeşi Range Rover Evoque'u başarılı buluyorum ki artık onun kabriyosu bir çıktı. F-Pace tasarım yönünden farklılaşabilmek açısından bence çok iyi bir alternatif. Yani 5 tane Alman, 3 tane Alman anahtarı koymuşken F-Pace'in anahtarını da koyabiliyor olma fikri güzel. Ama otomobil sadece bu prestij için değil bence. Tasarımı çok şık. Yani otomobilin arka tasarımıyla öne doğru gelen o kaslı yapısı, kaputu, kaputu mesela çok gördüğün otomobil artık yok Serdar. Bu otomobilde onu da görebiliyorsun. Bu sana böyle bir maskülen bir hava veriyor. Peki motorun sesi beni biraz sanki hani fazla çıkıyormuş gibi geldi. Senin diğer araçlarla olan tecrübelerine göre kıyaslarsan ne düşünüyorsun? Valla otomobilin 2 litrelik dizel motorunun içeride sesinin olduğunu söyleyebilirim. Yani birazcık daha izolasyon konusunda, yalıtım konusunda daha iyi davranılabilirmiş. Çok rahatsız edici bir ses değil ama bu ses mutlaka içeri bir şekilde geliyor. Özellikle yüksek devir çevirmek istiyorsan o sesi hissediyorsun. Bu otomobil dizel diyorsun. Ya bir yandan da tabii araç kullanırken o motorun sesini duymak çok da kötü bir şey değil ama yani bu daha böyle konfora yönelik bir araç olduğu için biraz daha az ses gelseydi sanki iyi olurdu. Çünkü şeyde normal modda kullanırken araba tepkileri güzel ama dinamik moda aldığında böyle bir canavar gibi bir şey oluyor. Acayip hızlanıyor. Aslında o yüzden ben petrol kafalı bir adamım Serdar. Her zaman benzinli tercih ediyorum. Benzinli candır diyorum. Aynen öyle. Yani benzinli candır. Onun herhalde... Ama Türkiye'de de dizel otomatik satılıyor. Bu bir gerçek. Ama bu sistemler böyle devam ederse, Avrupa'daki regülasyonlar, İskandinav ülkelerinin artık tamamen elektrikli hibritlere geçiyor olması, bunun üstüne dizelleri olan bu artık ön yargıda yakında herhalde benzinlinin keyfini arttıracaktır, benzinin yıldızını arttıracaktır gibi geliyor. Bu dizel olayı da yani bizim memlekette daha yukarılarda talep herhalde. Tabii. Değil mi? Yurt dışında bu kadar. Şimdi mesela Avrupa'ya gittiğin zaman aslında otomatik şanzıman da yok. Yani Almanların %65'i, 55'i manuel şanzımanlı otomobil kullanıyor. Türkiye'de manuel şanzımanlı otomobil bu sınıfta getir bir tane satamazsın. Yani işin özünde ikimiz de bu araçtan memnunuz. Hani paramız olduğunda alırız herhalde. Evet, bugün hakikaten seninle şöyle bir serüvendeydik. Tekneden indik, saat konuştuk, saatten otomobile geldik. Lüks içinde yaşıyoruz. Bugün bence bir metrobüsle senle biz yola çıkıp halkın arasına karışıp normalleşelim. En güzel sistem bu. Evet, çok teşekkür ederim Volkan. Bizimle beraber olduğun için. Bir Sorabox'ta hafta sonu izlenmek üzere buna benzer videolar, buna benzer incelemeler yapmaya devam edeceğiz. Umarım izleyenler de keyif alıyordur. Bunlar daha böyle hani amatör görüşlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Yani işte şurası şöyle, burası böyle değil de gerçekten bunu kullanıp bir son kullanıcı olarak bizi memnun eden, etmeyen yanlarını işte Horobox ziyaretçileriyle paylaşarak bundan sonra da farklı arabalarla karşılarında olacağız inşallah. Hoşça kalın diyoruz. Teşekkürler, bay bay.